Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Doktor Feridun Kubilay. Feridun Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Hocam, bel fıtığı kadar sık görülen boyun fıtıkları ya da servikal disk hernisi diye bahsedilen bir hastalık var. Nedir hocam? Biraz bahseder misiniz bu hastalıktan? Genelde bunlar ikisi de aynı şahısta olur. Yani ben hep bunu derim. Binanın alt katını hangi malzemeyle yapmışsanız üst katında aynı malzeme kullanmışsınız. Bunlar sonuç itibariyle bir kıkırdaktır. Aşağıdaki kıkırdak problemli olduğu zaman boyundaki kıkırdak da problemlidir. Onun için genelde bel fıtığı olan hastalarda boyun fıtığı da olma riski çok yüksek. Bu bir genetik bir faktör diyelim çünkü yapı bozuk. Evet. Onun dışında travmadan dolayı olabiliyor, ters bir hareketten dolayı olabiliyor. Boynu uzun olan insanlarda olabiliyor. Çünkü biraz stabilite daha yüksek bir bina gibi düşünün. Evet. Stabilite daha bir problemli oluyor. Bel fıtığı kadar da çok sık değilse çünkü yük az üzerinde sonuçta bir kafamızı taşıyor. Hareketi çok ama yükü az. Bel fıtığı kadar sık değil ama bel fıtığından daha acılı öyle söyleyeyim hastalar için. Daha acı çekerler, yatamazlar, yastık beğenmezler. Günlük hayatlarını neredeyse devam ettiremezler bu boyun fıtığı olaylarında. Travmatik boyun fıtıklarının dışında dediğim gibi genelde yapısal bir bozukluk oluyor. Onun için bir hareket bozukluğuyla. Dönüp arkanıza efendim derken bile olabilir. Eğilip dişinizi fırçalarken bile olabiliyor. Genel olarak bel fıtığında nasıl diyoruz ki bacak ağrıyor. Biz deriz ki bel ağrısı önemli değil. Kalça ve bacağı vurduğu zaman daha önemli. Boyun fıtığında da öyle. Kola vurduğu zaman daha önemli. Boyundan daha fazla. Şiddetli kol ağrısı oluyor. Parmaklarda uyuşukluk oluyor. Omuz ağrısı oluyor. Sırt ağrısı oluyor. Hatta baş ağrısı bile yapabiliyor. Hatta tansiyonu bile yükseltebiliyor. Hasta genelde elini yukarıda tutmaya meyillenir. Çünkü sinir daha gevşek oluyor. Kafasına koyup gelir bize. Elinde böyle taşıyıp gelir. Çünkü sinir biraz daha gevşiyor ve hasta biraz daha rahatlıyor. İlk tabii ki her şeyde olduğu gibi bunda da ilk seçenek ilaç tedavisidir bakarak. Ama bazen o kadar büyük oluyor ve sinire baskı yapıyor ki bu bir nörolojik defisit yaratıyor. Yani hastanın parmaklarında güçsüzlük olduğu seviyeye bağlı, el bileğinde güçsüzlük veya kolun bükülmesinde güçsüzlük veya açılmasında güçsüzlük veya taşımada güçsüzlük yaratabiliyor. O zamanlarda deriz ki kesin çözüm bunun cerrahidir. Bazen çok büyük olur, orta hatta olur dediğimiz yani sinire basmıyor, o omuriliğin kendisine basıyor. Onun ameliyatı çok daha acil çünkü yani kollardan daha ziyade bakıyorsun hasta bacaklarından şikayetçi bu bel fıtığı, bu boyun fıtığını çok iyi tetkik etmek lazım. Bu arada çok hastalıklar bundan karışabilir. Mesela sinir sıkışıklığı var elinde. Eli uyuşuyor, ağrıyor filan. Ama boyunda da bir ufakçık fıtık var. Ama yani iyi bir değerlendirmek lazım. O mu yapıyor, bu mu yapıyor? Hocam tam ayrışım nasıl oluyor? Yani tanısı nasıl konuluyor boyun fıtığının? İlk şimdi film çıkmış Mertlik Ölmüş hikayesidir ama ilk iyi bir nörolojik muayenedir. Evet. Şimdi ben hep söylerim hastalar bana derler hocam bu filmimize bakar mısınız hocam? Bakıyoruz. Ama hastanın o filmle uyumlu olması lazım. Sonuç itibariyle film tedavi edilmiyor. Ben hep bunu derim hastalara. Siz tedavi edileceksiniz. Çok büyük bir disk olabilir, fıtık olabilir. Hastada bir kliniği olmaz. Yani az olur veyahut. Daha küçük bir şey olabilir. Ben diyorum yani bir diken batmış sizin parmağınıza. Aynı diken tırnak yatağına da batabilir. Hangisinin acısı fazla? Tırnak yatağına batar. Evet. Biz onun tam olarak burada mı bilmiyoruz ki filmden. Onu muayene edebiliyorsun. Diyorsun ya kardeşim sen daha idare edersin. İlaçla idare edebiliyorsun. Bazen zonayla karışabilir. Bana birkaç hasta geldi.
kol ağrısıyla, boynunda da fıtık var, ameliyat için geldi. Bir muayene ediyorsun, bir bakıyorsun, biliyorsun yani bize öğretmişler öğrencilikte. İlk şey inspeksiyon, hastaya bir bakmak şey olarak. Baktım omuzunda mesela zona var bunun. Farkında değil. Zona biliyorsun çok fazla, acayip Ağrılı bir bir ağrı. hastalık o da, evet. Bir tanesi 2-3 hafta önce aradı beni, inanın. Yani benim ağrım var, bana ameliyat demişler, ben geleyim ameliyat et falan. Ya dedim, ben dedim öyle telefonda ameliyat etmem, gelmeniz lazım, görmem lazım. Ama ilk şey muayenedir. Daha sonra teknoloji kullanarak MR'dır, tomograften daha fazla. Hatta bazen 2 fıtık oluyor. Bunların hangisi hastayı rahatsız edendir? Çünkü genelde %45'tir istatistik olarak ki ikisi de hastayı rahatsız etsin. Genelde birisidir semptom veriyor, rahatsız ediyor. Onlar için de EMG. Seviyeyi belirlemek için. Evet, hangi sinirin, biri yukarıda, biri mesela diyelim ki 6. sinir mi bunu yapıyor yoksa 7. omurgadaki sinir mi bunu yapıyor? Bunlar bizim tanı yöntemlerimizdir. Hocam peki ameliyat ya da ilaç kullanımında hastanın yaşını göz önünde bulunduruyor musunuz? Hani çok genç yaştaki bir kişi de başını aniden çevirdiğinde o boyun fıtığı olabilir. Çok nadirdir. Yani gençlerde zaten fıtık genelde çok nadirdir. Hele boyun fıtığı daha nadirdir. Onda dediğim gibi tamamen radyolojik görüntü ve hastanın kliniğine göre buna karar vermek lazım. Ameliyatlık şey ilaçla düzelmez. İlaçla düzelen şey de ameliyat edince hasta mutlu olmaz. Yani tartacaksınız. Yani bunun günahıyla sevabını tartacaksınız bu fıtığın ve sizin ameliyatınız. Siz de sonuçta orada bir işlem yapıyorsunuz. Hangisi fazlaysa, sevabı fazlaysa onu yapacaksınız. Beklemekten çok yarar görür. Eğer nörolojik defisit yoksa, yalnız ağrısı varsa boyun fıtığında ilaç verip bekletmek daha bel fıtığı gibi değil, daha iyi bir sonuçlar veriyor. Fizik tedavi iyi sonuçlar verir. Boyun hareketleri iyi sonuçlar verir. Evet. Evet, ama bunları çok iyi ayırt etmek lazım ki kime ameliyat edeceğiz, kime konservatif diyeceğiz ki siz daha kontrola gelin. Hocam şimdi hasta geldi, sizi gördü ve siz ilaç ya da fizik tedavi ya da ameliyat dediniz. Sonuçta bu kararı siz veriyorsunuz aslında. Ameliyat edilecek hasta korkmalı mıdır? Yani bel fıtığına göre bu ameliyat daha mı zordur yoksa daha mı kolaydır? Bir de önden giriyorsunuz galiba bu ameliyatta. Yani yüzüstü yatırıp da sırttan girmiyorsunuz. Biraz ameliyatından da bahseder misiniz? Kolaylık ve zorluk açısından. Evet. Hasta için çok daha kolaydır. Bizim için biraz daha zordur. Hasta için niye kolaydır? Çünkü üstündeki ağırlık az. Ameliyattan sonra. İkincisi bu tekrarlama riski 0. Çünkü önden girdiğimiz için oradaki disk materyalinin hepsini alıyoruz. Belde yalnız o prolebe kısmını, o çıkan kısmını alıyoruz. Hepsini almamız mümkün değil. Evet. Belde de hepsini alsak karından girmeliyiz. Odaki değmiyor. Yani yapacağımız işe değmiyor. Ben genelde derim hastalara, kendi işinizse veya masa başı işiyse, böyle bir kalıpçı değilsen, atıyorum, ya boyacı değilsen ki devam çalışacaksın, bir hafta sonra iş başı yapabilirsin boyun fıtığından. İz kalmıyor. Bizim için niye zor? Çünkü bir tarafta nefes borusu var, yemek borusu var, bir tarafta bu atardamar karotisimiz var. Aşağıda da omurilik var. Böyle bir şeytan üçgeninde çalışıyorsunuz. Evet. Zor bir saha. Evet, ama şimdi mikrocerrahiyle böyle çok genelde outpatient'tir. Yani sabah ameliyat olur, 4 saat sonra evine gider. Değişik materyaller var, koyuyoruz. Cage diyoruz, protez diyoruz, mobil disk protezi diyoruz. Oralara hasta çok rahat ediyor. Biz eskiden bunları kalçadan kemik alıp koyardık. Hasta boyun ağrısını unuturdu. Bazen arkadan da yaptığımız oluyor boyun fıtıklarında. Çok foraminal oluyor, giriyor böyle arkadan çıkarmamız daha kolay olacak şekilde bir pozisyonda oluyor. Bazen kireçlenme oluyor, boyun fıtığıyla karışıyor. Kireçlenmelerde mesela çok riskli, çok büyük ameliyatlar onlar. Yani çünkü tamamen omuriliğe yapışmış, siz omuriliğiyle beraber orada haşır neşirsiniz ve omurilik çok hassas bir şeydir. Çok fazla
bastığınız zaman, hırpalattığınız zaman zarar verirsiniz. Ve hiç istemediğimiz sonuçlar elde edilebilir. Daha büyük bir problemlerle karşılaşabilir. Çok iyi bir hastayı seçmek lazım. Kimi nasıl bir ameliyat edeceğiniz çok iyi karar vermek lazım. Ben hep bunu derim. Hocam gerek bel fıtığı gerek boyun fıtığı bu tip işlemlerde hakikaten tecrübenin ne kadar önemli olduğunu şu anlattıklarınıza bakarak hem izleyicilerimiz hem de biz çok farkındayız. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bugünkü program konuğumuz beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Doktor Feridun Kubilay idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.